Merhaba futbol severler. Bugün tek başıma bir video çekmek zorunda kaldım. Mustafa'nın acil bir işi çıkmıştı. Bugün konu başlığımız Adana Demirspor Beşiktaş'ın maçı. Bir önceki videomuzda bahsettiğim gibi çok fazla Beşiktaş'a şans vermemiştim zaten. Bugün acayip bir maç oldu gerçekten. Hem bugün Beşiktaş'ın maçını hem de dünkü Galatasaray maçının üzerinden birazcık geçeceğiz. Belki birkaç kelime de yarınki son erteleme maçı olan Fenerbahçe Başakşehir maçı. O da çok önemli bir maç. Kırılma maçlarından bir tanesi olabilir. Hem iki tarafı için. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Maç genel olarak Beşiktaş adına çok kötü başlamıştı zaten. Beşiktaş sezonun başlangıcından bu yana hiçbir maçı zaten maçın 0. dakikasında 90. dakikasına kadar hiç domine edememiş. Yani en iyi oynadığı maçta bile belli dönemlerde has oyuncularını çıkarttığında belli sıkıntılar yaşamıştı. Yani Beşiktaş geçen sezonun sonunda bir iki oyuncu alabilse belki sezonun en şampiyonluk oranı yüksek olacakken 10 tane transfer yapıp en kötü duruma düşmek başarabilmek çok ayrı bir yani başarı derecesi bence. Yani Fenerbahçe'nin yerine Beşiktaş Tadic ve Dziku'yu bile alsam şu anda başka neredeyse hiçbir transfere gerek kalmamış yani az kadro için. Bazı hatalar olduğunu düşünüyorum. Yani maçı geçecek olursak da zaten maç 20 dakikada bitmişti bir nevi. Beşiktaş resmen bir zıplar, iki zıplar, üçün üstünde patlar durumuna gelmişti. Geçen yani Kulüp Brugge karşısında 6-7-0, 6-7'ye 1 bitecek bir maçta. Kalecinin ve şansının da yaver gitmesi berabere bitirip puan almış. Bu bizi Türkiye için tabii iyi bir durum bu. Onun önceki maçta Pendik maçında yani Trabzon maçında zaten çok kötü oynamıştı. Yani kötü yani ilk 30 dakikası derdi. Golü yedikten sonra dağılmıştı. Beşiktaş'ın en büyük sorunu golü yedikten sonra dağılması. Golü yedikten sonra çevirememesi. Organize olamaması. Maçtan sonra yaşanan olaylarda da zaten takımın hocaya ve yönetime bağlantısının kalmadığı gibi bir izlenim aldım ben. Zaten 8. dakikada Belhanda 1-0 öne geçirdi. Zaten duyduğumuza göre geçen maçta da Mert Günok sakat oynamış ilaçlarla birlikte. Bu maçta da sakat çıkınca bir pozisyon alma hatası var gerçekten oradan. Yani çok 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 köşeye bile gitmiyor yani. Yanlış pozisyon almadığından dolayı gol oluyor. Güzel bir goldü. Hemen ardından bir 10 dakika içerisinde Niang'ın gene cezasının içinden bu sefer bence direkt Mert'e yazabilecek pozisyonda 2-0'a geldi maç. Zaten o saatten sonra maç bir nevi bitti. Sonra Mert sakatlandı. Ersin yerine girdi. Daha da bence takımın modu düştü. Bir senedir neredeyse oynayamayan bir oyuncu. Genç bir oyuncu olduğu için takımda tam bir Mert'ten sonra yerini doldurabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben Ersin'in. Zaten bu sene takımda kalması da mucize gibi bir şeydi. Onun haricinde ikinci yarı başlangıcında da yani bir sallantı yaşayabilir mi diye düşünüyordum. Ama bir 5 dakika 4 dakika falan oynadı. Ondan sonra geri Adana Demirspor o baskıya dayandıktan sonra topu geri aldı. Rashica oyuna girdi. 4-4-2'ye döndü Şenol Güneş. İki forvet Cenk ve Abu Bakar'la birlikte. Ama pek bir sonuç çıkmadı. Adana Demir peş peşe attığı gollerle 3 ve 4'ü gerçekten yani Yusuf'un attığı gol falan yani inanılmaz boşluklar. Yani sağ taraf neredeyse bir şey yoktu. Bomboş geldi attı. Ve bir topu da direkten döndü. Ve son dakikalarda Necip'in yaptığı sarı kartı hatırlarsanız orada da bomboş gidiyordu. Yani Yusuf Sarı orayı çok güzel. Yusuf Erdoğan orayı çok güzel işledi. Yusuf Sarı da sağ tarafı iyi bir şekilde işledi. Beşiktaş'ın attığı goller bir nevi şeref golü gibi bir şeydi. 2 gol attılar ama maç 6-2 falan bitse kimse şaşırmazdı yani gerçekten. Tarihi bir sonucun ötesinden dönüldü. Genel olarak maçta Beşiktaş hiç varlık göstermedi. Maçın 1. dakikasına sonuncu dakikasına kadar. Dediğim gibi son maçlarda zaten böyleydi. Her geçen maç daha da aşağı doğru düştü. Çünkü bir oyun planı yok. Her şey Abubakar'a bağlıydı. Abubakar atamayınca takım tıkanıyordu. Onun için kesinlikle ve kesinlikle bir oyuncuya ne kadar iyi olursa olsun bağlı olmamak gerekiyor. Aynı problemin Galatasaray'da da olduğunu düşünüyorum ama o sırada biraz daha az olduğunu düşünüyorum. Orada gene Mertens ve Kerem Aktürkoğlu biraz olaya girebiliyor. Genelde bir takımın yükünü dağıtmak gerekiyor ki yani bir oyun sıkıştığında başka oyuncular gol atabilsin ve maç alabilsin. O konuda Fenerbahçe çok iyi. Mesela bütün ön taraftaki oyuncuları Batshuayi'sinden Szymański'sine hepsine dağılmış durumda. Yani biri sıkıştığında biri atıyor. Böyle bir avantajı var Fenerbahçe'nin. Yani Beşiktaş genel olarak toparlamak gerekirse durum iyi gözükmüyor. Şimdi de Konyaspor deplasmanına gidecektir. Oradan da gelebilecek bir mağlubiyetle veya beraberlikle Şenol Güneş'in koltuğu çok 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 sağlanmaya başlayacaktır ve oyuncular tamamen daha 2 ay dolmadan Beşiktaş şampiyonluktan bir nevi kopmaya yakın yani daha
7. maçta belki falan Beşiktaş havlu atabilir. Yani tabii ben böyle bir şey olmasını istemem. Çünkü ligin rekabet zaten çok düşük seviyede. Avrupa'da izlenmeyecek durumda. Ki biz hepimiz transfer sonunda hatırlarsanız bu sene çok kuvvetli bir 3 takım olacağını düşünmüştük. Gerçi Adana Demirspor gene çok iyi oynuyor. Geçen hafta bence talihsiz bir şekilde yenildiler. 3 kırmızı kart yediler ve yani bunu da söylemek gerekiyor. 12 tane oyuncusu eksik bir şekilde Adana Demirspor çıktı. Ya buna rağmen çok iyi mücadele ettiler. Yani hiç hissettirmediler. En önemli oyuncularından Rodriguez, sol bek yoktu. Hani Beşiktaş'ta birkaç eksik vardı yani ama kadro kalitesi olarak değer olarak 2-3 kat üsttesin sonuçta. Ne olursa olsun Adana Demirspor'u yenmen gerekiyor ana kadrosu bile olsa. Ama Adanaspor bu sefer kesinlikle %100 hak ettiği bariz bir şekilde kazandı. İyi oynayıp kazandığı bir maç oldu. Adana Demirspor'u tebrik etmek gerekiyor. Bu maçtan da itibaren Beşiktaş'a başarılar diyelim ama zor duruyor. Toparlanmaları gerekiyor. Bir şok yaşamaları gerekiyor. Belki bu şok Adana Demirspor maçı olabilir. Yine Galatasaray maçında çok fazla bu sefer tam tersi pozisyon olmadı. Gene ben Galatasaray'ın %100 hak ettiğini düşünüyorum. Maça iyi başlamıştı zaten. Yani genel maçın havası çok taraftarın da az olmasından dolayı çok yani çok yüksek geçmedi ama Galatasaray'ın iki topu direkten döndü. Bir golü sayılmadı. Bir penaltıyı gole çeviremediler. Tarihe geçtiler orada. Zaten bir gol attılar. Icardi gene kalitesini gösterdi. Yani bence Galatasaray bu maçı 3-4-0'a getirecek pozisyonları buldu. Ama olmadı. Her seferinde olmaz. Bazen 1-0 kazanman gerekir. Yani Galatasaray maçın birinci dakikasından son dakikasına kadar belki bir veya iki pozisyon İstanbulspor girebilmiştir. Yani İstanbulspor bu sene çok büyük ihtimal düşecektir. Zaten Fatih Tekke ile de daha bir maçtan bir gün önce ayrıldılar. Maaşların ödenmediğine dair söylentiler falan var. Yani bunların hepsi demoralize eder oyun takımı ve bir de büyük takıma karşı oynuyorsun. Bir golü de yedikten sonra eğer o maçta da iyiye başlayamazsan dağılırsın. İstanbulspor çok da derenemedi. Bir nevi antrenman maçı havasında geçti. Galatasaray hak ettiği bir puan aldı. Şu an için ligde 5 maçta 5 galibiyet, 6 maçta 5 galibiyet, son maç 5 maçta 5 galibiyet olarak devam ediyor. Şu an için maç fazlasıyla benim bildiğim kadarıyla liderlik koltuğuna geçti. Yani daha ligin uzun olduğunu, Galatasaray'da birkaç oyuncunun daha hala full performans veremediğini, Zaha'nın ikinci sayılmayan o golde sağ taraftan bir Barış Alper'le asistini yaptığı güzel bir pası vardı ama genel olarak maça daha ısınamamıştı. Bence Zaha için biraz daha böyle bir 3-5 hafta daha ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Belki bir daha sonraki milli aradan sonra kendini daha iyi gösterebilir. Ama yani şu ana kadar belki beklentileri karşılayabildiğini düşünmüyorum. Yani Ziyech bile geldi yani bir asist bir gol falan yaptı. Bence Zaha'nın orada biraz zaman ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu'ndan fazla ağır eleştirini düşünüyorum ben. Yani bence şu an Galatasaray'ın biraz da sabırlı bir şekilde geçen sezon gibi bir 7. 8. haftaları görmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı diğer takımlarda olduğu gibi hemen hırpalamaya gerek yok takımları. Yani genel olarak maça baktığımızda Galatasaray hak edilmiş bir 3 puan aldı. Galibiyet serisine devam etti. Önündeki rakip olan Fenerbahçe'yi de sıkıştırmaya devam ediyor. Yarın gene çok büyük ihtimalle ben en fazla 3 rotasyon bekliyorum. Çok fazla rotasyon yapacağını düşünmüyorum. Çünkü bir sonraki maç evinde Çaykur Rizespor ile oynayacak. Çaykur Rizespor de çok iyi bir takım. İlk 5'te diyebiliyorum ben. Çok hafife alınacak bir takım değil ama bir nevi nispeten Başakşehir'e göre daha az kırılma maçına çıkacaklar. Çünkü Başakşehir'in çok zorunda yeni bir hocası var. Yine kaybettiler. Çok iyi de performans sergileyemediler. Bir de çok eksikleri var şu anda yarın için Başakşehir'in hem statü gereği hem de sakat oyuncular gereği. Ee, Eğer Fenerbahçe rahat bir galibiyet alırsa böyle ikili üçlü çok büyük ihtimalle rotasyonu Çaykur Rizespor maçına yapacaktır. Sonra bir de zaten araya şey giriyor. Avrupa maçı giriyor. Ondan sonra milli ara var. Ben büyük ihtimalle olabildiğince ana kadroyu ben çok büyük küçük de bir ihtimal olsa Edin Dzeko'nun biliyorsunuz Bosna'ya geri dönmüştü. Kayınpederi vefat etti. Ondan dolayı belki antrenman kaçırdığı bir sıkıntı olur mu düşünüyorum ama profesyonel oyuncularda problem olacağını düşünmüyorum. Belki Batshuayi %15-20 ihtimalle 11 başlayabilir. Hani baskı için. Onun haricinde bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Maçı çok büyük ihtimalle hani her şey normal giderse Fenerbahçe'nin kazanacağını böyle 2-0, 2-1, 1-0 ee, yani iki farklı skorun olacağını düşünmüyorum. Çok hafife almamak gerekiyor Başakşehir'e. Yeni hocalarla birlikte iyi oynayacak, kompakt bir oyun oynayacaklarını düşünüyorum. Maç daha iyi olacaklardır. Başakşehir'in her zaman güçlü bir kadrosu vardır. Onun haricinde de genel olarak yarın için çok problem bir hakem hatası olmadığı sürece zevkli bir maç olmasını bekliyorum. İki tarafın da oynayacağı, pas yapacağı, pres yapacağı, önde top kapmaya çalışacağı bir maç olacağını düşünüyorum.
Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki yarınki maçtan sonra Mustafa ile birlikte karşınızda büyük ihtimalle canlı olarak çıkacağız maçtan birkaç saat sonra. Onun haricinde yorum yapmayı, eğer video hoşunuza gittiyse de beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. İyi akşamlar.